Amazon'da dropshipping yapmanın birçok yolu var. Ancak ben size en kolay ve en geçerli ve özellikle en güvenli yoldan bahsedeceğim. E, Öncelikle ne yapmamanız gerekiyor ondan bahsedeyim. Çok kullanılan Amazon tarafından, Amazon satıcıları tarafından çok fazla tercih edilen bir site var, Walmart. Öncelikle Walmart Amazon'un bir rakibi olduğu için Amazon tarafından çok hoş karşılanan bir çalışma biçimi değildir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle işte Walmart'ta çok ucuza bulduğunuz diye bir ürünü alıp Amazon'da listeleyip satmaya çalışmayın. Çünkü Walmart'tan dropshipping yaptığınız zaman müşteriye Walmart'ın kutusuyla gittiği için ürün ve Amazon'a şikayet ettiğinde Amazon hesabınızı kapatacaktır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Walmart üzerinden dropshipping yapmayın. En güvenli dropshipping yapma yöntemi ve en güzel yöntemi ise AliExpress'tir. AliExpress'te öncelikle satmak istediğiniz ürünler mutlaka vardır. AliExpress'te olmayan ürün Amazon'da zaten yoktur. O yüzden AliExpress sizin için çok güzel bir kaynak olacak. Öncelikle dropshipping yapmanın en güvenli yollarından birisi de Amazon'da Amazon.com olabilir, Amazon CA yani Amazon Kanada da olabilir ya da diğer Amazon ülkeleri olabilir. Hiç fark etmez. Hangisine dropshipping yapmak istiyorsanız o siteyi kullanabilirsiniz. Satacağınız bir ürünü araştırırken örneğin işte wireless, bluetooth, earphone diyelim. Ürünü araştırırken ürünün tescilli bir ürün olmaması çok önemli. Eğer bulduğunuz ürün tescilli bir ürünse ve siz dropshipping yapmaya çalışıyorsanız başınız belaya girebilir. Çünkü ürünün satıcısı sizi şikayet eder ve satış hakkı vermediği için size Amazon'da sizin listenizi kapatabilir, hesabınızı da kapatabilir. Örnek olarak Bluetooth Earphone diye arattırdım. Daha önce marka tescil videolarında da bahsetmiştim bu konudan. Tekrar bahsedeyim. Bulduğunuz bir ürün, örneğin bunu dropshipping yaparak siz satmak istiyorsunuz. Çin'den kargolatmak istiyorsunuz. Satıcısına bakıyorsunuz. Satıcısı bunu FBA yapıyor. Yani Amazon tarafından kargolanmasını sağlıyor. Daha sonra ürün sayfasında aşağı indiğiniz zaman ürünün description tanımlama alanında storefront yani HTML işte fotoğraflı görselli bir içerik var mı yok mu onu kontrol ediyorsunuz. Baktığımız zaman yok. Demek ki bu kişi bu ürünü Amazon'da brand registry yapmamış, marka tescili yapmamış. Ama tabii ki buradaki ismi kullandığı marka ismi tescilli bir marka olabilir. Bunu mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle ben ismi kopyaladım ve Google'a brand registry yazdım. Pardon. Trademark search yazmamız gerekiyor. Özür dilerim. Trademark search yazdıktan sonra çıkan ilk sonuç USB Tool'un sitesinden search trademark dediğimiz zaman en baştaki seçeneği seçtiğimizde buraya markamızı yapıştırıyoruz, sub diyoruz ve marka çıkmadı. Şimdi bu ürünün tescilli bir marka olmadığını şu an eminiz ve diyebiliyorum ki bu ürünü dropshipping yaparak satabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken belli başlı adımlar, ürünün özellikleri. Bu özellikleri tek tek okumanız lazım. Örneğin işte Bluetooth 5.0 yüksek hassasiyet gerektiren bir özelliğe sahipmiş. İşte batarya süresi, pil süresi 24 saat. 6 saatte kullanım süresi varmış. Bu özelliklere çok dikkatli bakıyorsunuz. Description bölümünde de aşağıda hemen ürünle ilgili yazılmış olan metinleri mutlaka okuyun. Aynı ürünü bulmamız lazım çünkü. Daha sonra ürün fotoğraflarına tek tek bakın. Ürün fotoğraflarında ürüne ait bir aksesuar var mı? Ekstra bir aksesuar. Onları mutlaka inceleyin. Örneğin evet mesela burada kulaklığın kutusu ve kendisi var. Başka da bir aksesuarı yok. Evet, altından böyle bir şarj istasyonu var. Evet.
Şimdi bunu bu şekilde bulduktan sonra AliExpress'ten ben mesela çok birebir olmasa da aynı ürünü buldum. Farklı renkleri de var tabii ki bunun. Gördüğünüz gibi. Tabi bunu ben sadece örnek olarak gösteriyorum. Siz bunu çok detaylı olarak araştırmanız gerekiyor. Şimdi AliExpress'teki ürünün burada fotoğrafları artı aşağıda yazan e, ürün özellikleri birebir hepsi Amazon.com'daki ürünle aynı olmalı. Ve ayrıca dikkat etmesi gereken bir konu da şu. Eğer Amazon.com'daki ürünün üzerinde bir logo, bir marka varsa, yani bu bir markalı bir ürünse siz bu ürünü satamazsınız. Çünkü düşünsenize, hani Amazon burada Sony satıyor. Siz gidip de Sony yerine işte ABC diye bir marka gönderiyorsunuz ve müşteri diyor ki ben Sony aldım, bana ABC diye bir marka geldi. Bu çok büyük problem. O yüzden bu şekilde benim bulduğum gibi markasız ürünler bulmayı tercih edin. Markasız ürünler bulduktan sonra AliExpress'teki üründe markasız bir ürünse ve kaliteli bir ürünse sizin için uygun bir ürün demektir. Ve burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da bu ürünün feedbackleri. Yani AliExpress'teki müşteri yorumları. Müşterilerin çoğunluğu mesela bunda memnun üründen. Dolayısıyla sizin tercih edebileceğiniz bir ürün. İşte yorumları okuyun. Buradan. Yorumlar bir fikir verecektir mutlaka size, bu ürün iyi mi yoksa kötü bir ürün mü diye. Bunlardan da emin olduktan sonra AliExpress'te en üstte Ship to bölümü var. Bu Ship to bölümünde mutlaka sattığınız ülke, yani siz bu ürünü Amerika'ya kargolatacaksanız United States seçili olmalı ve dolar seçili olmalı. Bu seçenekleri kaydedin ki ürün sayfasına girdiğiniz zaman Shipping bölümünde kargo seçenekleri karşınıza çıksın. Kargo seçeneklerinde her zaman ve her zaman e-package yöntemini tercih edin. Çünkü Çin'den Amerika'ya en hızlı ulaşan kargo yöntemi e-package'tır ve yaklaşık 12-20 gün yazar ama yaklaşık bir haftada Amerika'ya ulaşır. Benzer şekilde burada işte Kanada'ya seçtiğiniz zaman Kanada'da ortalama aşağı yukarı aynı sürelerde ulaşır. Ve siz de kargo planını oluştururken FBM yapıyorsunuz. Kargo planını oluştururken 15 gün, 20 gün gibi seçenekler seçerseniz çok problem yaşamazsınız. Ve birçok satıcı AliExpress'teki ürünler için kargo ücreti istemiyor. Örneğin bu ürün 9.8 dolar ve kargo ücreti yok. Bakın burada ürün 42 dolar. Siz bunu FBM yaptığınız zaman ciddi bir kar oranınız var. Ama tabii ki dediğim gibi mutlaka ürün başlığında, detaylarında yazan açıklamalar ile, ürün özellikleri ile AliExpress'teki ürün özellikleri birebir örtüşmeli. Yoksa problem yaşarsınız. Ben bunu eskeza gösteriyorum. Yani çok detaylı incelemedim. Rastgele karşıma çıktı diye size gösterdim. Siz ama çok detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Ve bu şekilde dropshipping yapabilirsiniz. Dropshipping yaparken tabi AliExpress'teki ürün kargoya verildiğinde size satıcının ilettiği kargo takip numarasını mutlaka Amazon satıcı panelinde confirm shipment diyerek bu kargo numarasını girmeniz gerekiyor ki Amazon müşteri ürünü teslim aldı mı almadı mı bunu görebilsin ve size ödemesini yapabilsin. Hepsi bu kadar. Dropshipping çok kompleks bir konu değil. Sadece dikkat etmeniz gereken temel şeyler var. Marka tescili ve ürünün birebir aynı olması gibi. Onun dışında ekstra bir dikkat etmeniz gereken bir durum yok. Kargo sürelerini de düzgün ayarladığınız sürece, müşteriye zamanında ürünü teslim ettiğiniz sürece bir problem yaşamazsınız. Ayrıca bir bilgi daha vereyim. Ben bunu çok sıklıkla yapıyorum çünkü. Diyelim ki bu ürünü çok fazla satmaya başladınız. Daha sonrasında satıcıyla burada satıcının zaten şeyi var, mağaza ismi var. Buna tıklayarak satıcıyla iletişime geçebiliyorsunuz. Burada iletişim bilgileri mutlaka bulunur aşağıda. Satıcıyla iletişime geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu ürünü sürekli alıyorum, dropshipping yapıyorum. O yüzden artık sizinle bir sözleşme yapmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Sözleşme yaparsınız. Mutlaka bir köşeye koyarsınız. Hatta dropshipping yaparken satıcıya deyin ki ya işte ben senden bugüne kadar 500 tane ürün aldım. Bana bu 500 tane ürünün faturasını gönder deyin. Ve Amazon'daki satıcı mağaza bilgilerinize fatura kestirin. Sözleşmenizi de yine kendi adınıza yapın.
Bunlar bir köşede dursun. Çünkü yarın öbür gün Amazon size şunu söyleyebilir. Sen bu ürünü satıyorsun. Ama bana bu ürünün bir toptan alım faturasını göster ve senin tedarikçiyle yaptığın sözleşmeyi bana gönder diyebilir. O yüzden çok fazla sattığınız ürünlerde satıcı ile iletişime geçerek mutlaka fatura ve sözleşme alın bu satıcıdan. Birçok satıcı buna hayır demez. Aksine bir süre sonra onlar size bunu teklif edebilir sağlıklı bir satış yapmanız için. Ben bunları öneririm. Şimdilik bu kadar. Diğer videomuzda da FBA nasıl yapılır, yani Amazon depolarına ürün göndererek nasıl satış yapılır onu göstereceğim.